Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Hazırlık sürecinden dikme sürecine, büyütme sürecinden sulama sürecine derken sonunda beklenen an geldi. Karpuz nasıl toplanır adlı videomuzu sizlerle buluşturuyoruz. Karpuzu nasıl toplamalıyız? Neresinden koparmalıyız? Hangi durumlarda karpuz olmuştur? Karpuzu koparmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili konuşacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Biliyorsunuz biz iki farklı zamanda karpuz dikmiştik. Birini daha erken, birinin daha geç. Fide dikimi yaptığımız zaman yaklaşık 90 günde karpuz olmaktadır. Ama tohumunuzdan kendiniz yetiştirirseniz de biraz daha erken dikerek hemen hemen aynı zamanda verim alabilirsiniz. Sağlıklı olanı erken dikim yapıp erkenden hasat edebilmektir. Siz kendiniz için uygun olan zamanı belirleyebilirsiniz. Bunu detaylı bir şekilde size videomuzda anlatmıştık, karpuz dikimi videomuzda. Ne zaman ve nasıl dikilmeli diye. Karpuzu ilk diktiğimiz süreçte diktiğimiz karpuzlar oldu ve karpuzun daha pahalı olduğu zamana denk geldi. Biliyorsunuz o zaman da size bahsetmiştik. Şimdi de söyleyelim. Erken dikilen karpuzda, erken yapılan hasatta her zaman daha fazla bir sürüm oluyor. Daha fazla bir verimlilik oluyor. Yani herkes o kadar erken dikmemiş oluyor. Erken dikmediği için de sizin karpuzlarınız bu şekilde daha verimli olabiliyor. Daha çabuk satılabiliyor. Daha yüksek fiyata satılabiliyor. Belki daha fazla masraf yapmış oluyorsunuz. Daha fazla uğraşmış oluyorsunuz. Tül örtmüş olabiliyorsunuz vesaire ama ilk sürüm olduğu için hemen o zaman da daha yüksek fiyata satılabiliyor. Mesela biz bir tarlamızı daha erken diktiğimiz için daha çabuk satma şansımız oldu. Tarlamız hemen satıldı ve direkt para kazanabildik bundan. Ama geç diktiğimiz tarlamızda o şekilde olmadı. İlk önce erken diktiğimiz karpuzun hasat zamanını size gösterdikten sonra geç verim aldığımız karpuzu anlatacağız sizlere. Büyük bir sürprizle karşılaşmış olduk. İlerleyen süreçlerde bunu aktaracağız. İlk olarak erken diktiğimiz karpuzun hemen bir alıcı bulup bir tüccarla anlaşıp ya da karpuzun satış işlemlerini gerçekleştirdik. Biliyorsunuz biz karpuzumuzu ve tüm ürettiğimiz ürünlerimizi hem toptan hem de parakende olarak satabiliyoruz. Bunlara açıklamada bulunan linkten ulaşabilirsiniz ve istediğiniz her zaman bize hem yorumlardan hem sosyal medya hesaplarınızdan hem de mailden ulaşabilirsiniz. İlk diktiğimiz karpuzlarımızı alıcılarla buluşturduk. Tarlamıza hem tır hem kamyon hem de traktörlerle toplayarak bu sürecimizi tamamlamış olduk. Karpuzlar daha yanmadan, bütün karpuzları sapsarı yapmadan karpuzun toplama işlemlerini gerçekleştirdik. Bu bizim için güzel bir süreçti. Tamamlamış olduk. Karpuzları toplarken karpuzların altına saman koyarız. Traktörde de, tırda da, kamyonda da karpuzların altında bulunur. Eğer elinizde saman yoksa benzer şeyler koyabilirsiniz. İsterseniz eski bir kilim olabilir, isterseniz ot varsa onları biçip koyabilirsiniz. Tercih size kalmıştır. Direkt zemine temas etmemesi önemlidir. Karpuzu nasıl topluyoruz diyecek olursanız ilk önce karpuzlarımızı böyle öbek öbek tarlamıza koymuş oluyoruz. Tarlamızdaki bütün karpuzlarımızı toplayıp bir yere atarak kamyonların, traktörlerin ya da tırın girdiği zaman rahatlıkla toplayabileceği bir şekilde oluyor. O şekilde öbek yaptıktan sonra tırlarımız aralara giriyor. Tabii bunu kaç kişi yüklediğinize göre değişir aslında. Eğer kalabalık bir ekibiniz varsa çok daha çabuk bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Karpuzlarınızı tarladan toplayıp direkt kamyona ya da tıra atarak araçlarınıza yükleyerek karpuzu hemen tarladan çıkarıp götürebiliyorsunuz. Tabii ki de tarla olduğu için, toprak olduğu için, yol olmadığı için ilk önce belki bir traktörle git gel yapabilirsiniz. Tabii zarar verebilir bu tarlanıza, karpuzlarınıza zarar verir. Şimdi diyeceksiniz ki tarlanıza direkt kamyonu, tırı bu şekilde sokarak mı yapıyorsunuz? Karpuzlarınız bu şekilde ezilmiyor mu? Eziliyor ama tamamen olduğu için artık o karpuzlarımızı tarladan topladığımız için, bütün verimimiz bittiği için zaten sonrasında sürme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Eğer ki bu şekilde toplu olarak almayacaksanız, tek tek toplayacaksanız tarlanızın kenarlarına yol bırakabilirsiniz. Biz tarlamızın kenarlarına aslında yol bırakıyoruz. O yollardan girerek romoklarımızı aktarıyoruz. Ama bu tarlamızda daha çok kamyon ve tır olduğu için mecbur bir şekilde tarlamıza sokarak o şekilde yükleme yaptık. Tarlanızdaki karpuzları, yeşil olanları, daha çok olgun olanları böyle zaten görürsünüz. Saplarının olduğu yerde böyle küçük bir bıyık gibi küçük bir böyle dal olmuş oluyor. O dal kurumuşsa karpuzdaki olgunluk seviyesine ulaşmış demektir. Eğer çok yeşilse o karpuzu koparmamanız gerekiyor. Çünkü o karpuzun daha büyüme süreci olmuş oluyor. Eğer koparırsanız karpuzun içerisi daha gök olmuş oluyor. Daha böyle pembe olmuş oluyor. O yüzden karpuzların olgunlarını koparıp tüketiciyle o şekilde buluşturmamız gerekiyor. Olgun koparmadan tamamen yeşil halde koparıp tüketiciye buluşturan tüccarlar var. Bu tüccarlara lütfen dikkat edin. İlk tarlamızı bu şekilde toplamıştık. Şimdi ikinci tarlamıza geçeceğiz. İkinci tarlamız biraz daha geçti biliyorsunuz. Diğer tarlamızdaki bütün karpuzları koparıp satıp bitirdikten sonra diğer tarlamızı toplama işlemlerine geçtik. İkinci geç diktiğimiz tarlanın karpuzunu toplarken bizim ailemizden kalan eski bir emektar romorka yükleme yaptık. Yüklemeyi yaparken fazla yüke dayanamadı ve arka kısmı kırıldı.
Zaten bu romork bizim ailemizden, dedelerimizden kalan bir yadigardır. Sonra kaynak yapmaya çalıştık ama sanırım onarım zamanı gelmiş. Onu da en kısa zamanda yapmamız gerekiyor. Tabii ikinci tarlamızı toplarken yaşadığımız en büyük sorun bu değil. Asıl sorun karpuzların satılmasıyla alakalı oldu. Hiçbir şekilde tüccara ulaşamadık. Karpuzların fiyatları o kadar düştü ki yani tamamen rezil olunacak derecede düştü. Ve karpuzlarımız tarlada olduğu gibi yandı. 1 romork, 2 romork, 3 romork toplayıp bizim karpuz sattığımız karpuz halimiz var. Karpuz halimize götürdük ve orada alıcılarla buluşturamadık. Bir romorkumuzu satıyoruz, diğer romork satılmıyor. 2-3 gün orada bekliyor, içleri geçmiş oluyor. Tarlamızdan koparıp toplanmasını bırakın, tarlamızda olduğu gibi kaldı karpuzlar. Sarardı ve sıcaktan yanmış oldu. Bir kısmını toplayıp bir kısmını sattık ama diğer kısmı resmen telef olmuş oldu. O şekilde yanık karpuzların olduğu tarlamızı sürmek zorunda kaldık. Bu şekilde size bu durumu aktarmak istiyoruz. Karpuz dikimi yapacaksanız ya karpuzunuzu erken dikin ya da alacak tüccarınızı, alacak alıcılarınızı lütfen daha önceden belirleyin. Bizim çünkü belirlediğimiz alıcılar bile karpuzu almaktan vazgeçtiler. Karpuzu verdikleri paraları daha çok vermemeyi tercih ettiler. Yani karpuzumuz para etmiyor, karpuzumuz satılmıyor diyerek bizim paralarımızı vermemeye çalıştılar. Bu şekilde sizi dolandırmaya çalışan, sizin yaptığınız verimi hiçe sayıp bu verimi sizin elinizden almak isteyen tüccarlardan lütfen uzak durun. Biz mesela diktiğimiz karpuzları 90 gün, 100 gün sürecinde özenle yetiştiriyoruz. Bunun öncesindeki hazırlık süreçlerimiz var. Sonrasındaki toplama süreçlerimiz var. Bu kadar zamanda bakma süreçlerimiz var. Bütün yaptığımız bu masrafları, bütün verdiğimiz bu emeklerin hepsi boşa gitmiş oldu. İkinci tarlamızdan doğru düzgün bir para kazanma işlemi gerçekleştiremedik. Bunu size aktarmak istedik. Bu isyanımızı size söylemek istedik aslında. Karpuzları tarladan kopartırken olgun olanları koparmalısınız. Tarlanın hepsini alacağız diye daha gök olan karpuzları, yeşil olan karpuzları toplamak doğru değildir. Bir de yağmurlu havada koparmak karpuzda leke yapar. Çamurlar karpuzu kötü gösterir. Yağmur olmayan zamanda koparmak daha iyi olur. Tarladan kopartırken de sapları ile beraber koparmanız daha sağlıklı olacaktır. Karpuzun üzerinde o yeşil sapı görmemiz gerekir. Bu şekilde alan kişiler de karpuzun nasıl olduğunu anlayabilir. İyi karpuz nasıl seçilir derseniz de eğer tarladan kopartıyorsanız dediğimiz gibi sapının olduğu yerde bulunan küçük sapın kuru olması bilinen en önemli husustur. İkinci husus da karpuz çok yeşil olmamalı ve biraz güneş etkisini göstermeli. Koyu yeşilden hafif sararmaya yakın olan karpuzlar tarladan rahatlıkla kopartılabilir. Tabi aşırı sararmışsa, güneş iyice yakmışsa o karpuzun içi geçmiş olabilir. Olgunluk illaki büyük boyut olacak diye bir zorunluluk yoktur. Küçük karpuz da olgunluğa ulaşabilir. Büyük karpuz da hala yeşil olabilir. Eğer gözünüze kestirdiyseniz, renginin iyi olduğunu anladıysanız, yaklaşıp sapını da kontrol ettiyseniz karpuza vurarak sesinden de onay alabilirsiniz. Olgun karpuz tok bir sese sahip olur. Olgun olmayan da daha çok tın tın sesiyle kendini gösterir. Sesi de tamam olursa tekrar sapına bakıp sapının ince olup olmadığını kontrol edin. İncelmişse olgun olmuştur. Kalın saplar hem tarladan kopartırken kopmaz hem de olgun değildir. Daha sonrasında karpuzun alt kısmına bakılır. Alt kısmında çok çukur varsa o karpuz olgun değildir. Ya gök çıkar ya da pembe. Diğer bir etken de toprağa değen kısımdır. O kısım güneş yanığı değildir. Güneş görmediği için öyle kalmıştır. Olgun karpuzun güneş görmeyen yeri hafif sarımtırak rengini alır. Bu da daha olgun olduğunu gösterir. Eğer marketten ya da manavdan alıyorsanız yine ilk olarak karpuzun rengine bakabilirsiniz. Renk olarak çok yeşil değil ve biraz sararmaya geçmişse ikinci olarak sapına bakabilirsiniz. Sapı çok kuruysa karpuz bir süredir bekliyor demektir. Bu o karpuzun kötü olduğu anlamına gelmez ama ince bir çizgiyi geçerse içi geçmiş anlamına gelebilir. O ince çizgiyi de daha da yaklaşıp karpuza vurarak belirleyebilirsiniz. Yine tok bir ses alırsanız karpuz olmuştur. Daha böyle küt küt ses alırsanız da içi geçmiştir. Bir diğer etken de karpuzun üzerinde çizgilerin bulunmasıdır. Hafif çizgilerin bulunması karpuzun olgun olduğu anlamına gelebilir. Bugün sizlere karpuz toplamayla alakalı konuştuk. Hangi karpuzları seçeceğimizle alakalı konuştuk. Karpuzu seçtiğimiz zaman nasıl toplayacağımızla ilgili konuştuk. Dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsettik. Eksik ya da hatalı gördüğünüz kısımlar varsa ya da eklemek istediğiniz kısımlar varsa lütfen yorumlarda bize aktarın. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.